Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Last of Us Part 2'nin yeni yayınlanan Inside the Gameplay videosunu izleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi dün The Last of Us Part 2'den yeni gameplay yayınlandı. Yani çok bir dakika falan anca vardır yeni gösterdikleri gameplayler ama yine de bu videoyu bir izleyelim. Yani Neil Druckmann falan da zaten konuşuyor oyunla ilgili ve diğer kişiler oyunu yapmakta katkıları olan. What the gameplay needs to do is immerse you in the world, give you as many interesting actions to survive in this world and overcome obstacles. And obstacles could be infected, it could be other people, it could just be the environment, it could be rushing water. Oyundaki oyunlar size hayatta kalmaya çalıştığını hissettirecek gibi bir şey dedi yani. Bunlar her şey olabilir. Yani akan bir su, zombiler ya da insanlar falan da olabilir. Yani size bir tehdit unsuru oluşturacak. Anything could happen in this post-apocalyptic world. Yani bu post-apokaliptik dünyada olabilecek diyor böyle şeyler. Ki ilk Last of Us'ta da vardı bu tarz şeyler ama bunda daha fazlalaştırmışlar herhalde. But more than anything, it needs to put you in Ellie's shoes. That you're experiencing what Ellie's experiencing, making you feel what she feels. Yani Ellie'nin hissettiğini hissedeceksiniz. Yani Ellie'nin ayakkabılarından göreceksiniz kendinizi gibi bir şey dedi. The more we do that, the more the emotional beats of the story work for us, and the more they work for us in this very unique way that only works in video games. Bunun duygusal tarafı daha çok çalışacak bir şekilde kendimizi Ellie'nin yerine koyduğumuz için o duygusal tarafını daha çok hissedeceğiz diyor. Ve bu sadece video oyunlarında çalışıyor diyor. Bu çok eşsiz taraf. The gameplay philosophy of The Last of Us Part 2 is putting you in the shoes of Ellie. Ellie'nin ayakkabılarına koyuyoruz yani sizi diyor. Giving you a threat constantly, as this world has. It means giving you the hard choices. Size zor seçimleri veriyor çünkü because this game takes place in such a hostile universe and our characters düşmanca bir evrende geçiyor diyor. Hostile o anlama geliyor. are pushed to do really difficult things. We want to put you in Karakterlerimiz çok zor şeyler yapmaya çalışacak diyor. alignment with those choices. We want you to understand how hard certain decisions were for these characters because they're hard for you. Yani bu kararları vermenin o karakterler için ne kadar zor olduğunu göreceksiniz diyor. Yani senin için de zor olacaklar diyor, oyunu oynayan kişi için de. I would say the overarching philosophy of how we approached designing the game mechanically is how can we take things to the next level. Sonraki seviyeye taşımışlar işleri mekaniksel anlamda. Her şey hikayeyle geliyor diyor. So one is you have to feel the pressure of survival. Hayatta kalmanın baskısını hissedeceksiniz diyor. Survive by the skin of my teeth. How do I use all the scrap around me? Any kind of bullet, any kind of rag, any kind of her şeyi değerlendirmeyi öğreneceğiz yani. How do we give you that sense of being a survivor in this world? Yani bu dünyada hayatta kalmaya çalıştığınızı hissedeceksiniz diyor. Burası da yeni bir yer bu arada gameplay'den. Oba, Blood'un. Ellie is very small compared to Joel and more nimble. Joel'a göre daha küçük olduğu için Ellie. How do we make you feel like you're not the strongest person in the room, but you Odadaki en güçlü insan olmadığını size hissettireceğiz diyor. be able to rise to the challenge and survive, you know, a fight with a bunch of people that are all bigger than you. Yani senden daha büyük olan insanlarla savaşıyorsun. So therefore it meant creating a character and systems and mechanics that allow you to be much more nimble. And that's where we added a jump button. Zıplama butonu ekledik o yüzden. Had a clamber button, but not really jumping. Yani gerçekten zıplamıyor aslında ama tırman butonuymuş. The combat scenarios are much more vertical, where Ellie can use elevation to her advantage. Avantaj yani oluyormuş. Prone is a huge one. Prone obviously means to lay flat on the ground. Yani eğilme mekaniği. Again, something that in real life you'd be able to do. Yani bu gerçek hayatta yapabileceğim bir şey. All the items, crafting, everything while in that position, and it just creates so many more emergent things in gameplay. Now that we have this other state that the player could be in, which are very low to the ground, how else can we use this other than just hiding in vegetation? We're like, well, there's a lot of man-made things or different structures that have collapsed that allow just enough space for you to crawl under, which means that now tam olarak yeterli yer var yani o arabaların altında elinin girebileceği. Enemies are looking for you can crawl under things and hide
Düşmanlar seni ayırıyorken sen arabaların altına girip And it's just gizleneceksin one ve more way to assess your environment and use it to Ellie's advantage. Ele'ye Now, because avantaj you can olarak hide under oluyor things, we bunlar ya. gave the enemies, we made them smarter and gave them the ability to look under things. So Oyunun yapay zekası artık bu arabaların altına da bakıyor. while you might hide somewhere and be safe for a while, eventually they're Bir süreliğine güvenli oluyorsun ve sana bakmaya başlıyorlar bir şeylerin altında. They're going to yank you out Seni gördüklerinde ise seni dışarı çekiyorlar and diyor then try to kill you. ve seni öldürmeye çalışıyorlar. Ya bunu zaten görmüştük ya. 2 yıllık şeyi anlatıyor yanında, neyse. Dodging is a big one because Yani dodge'lamak now, with büyük dodge, olan diyor. anytime you're in a scuffle, you have a chance. Yani bir to şansın var get diyor. away. You have a Uzaklaşmak chance için. to counterattack. It lets Counterlamak escape için be an saldırıyı. option as well. Sometimes you just gotta run. Sadece And that is bazen another bazen part of sadece this kaçman world, which gerekiyor is diyor. sometimes the threat is so overpowering. Yani you just have tehdit to çok get güçlü away. olur senden diyor ve sadece kaçman When gerekir you bazen. are partially hidden, or you're in grass, that means people from afar can't see you, but people from closer can kind of see you. Otların içerisinde bu arada uzaktan sadece insanlar sizi göremiyor. Yakındaki insanlarsa sizi neredeyse görebiliyor gibi bir şey diyor yani. They will eventually acquire you. You're not completely hidden when you're in grass. Yani tamamen saklı olmuyorsun And it bir makes you otların as içine a player girdiğinde. become much more aware of your surroundings. Jump, prone, dodge, all these things feed into both exploration and combat because it lets us expand the space. The size of spaces can be bigger, the intricacy of spaces can be more complex, and it still works exactly as you would expect. So when it came to our level design, we really wanted to challenge ourselves to make a world that really felt like a real space as much as we possibly could. Yani gerçekten yaşayan bir dünya yapmaya çalışmışlar. And it didn't feel like a series of combat encounters and exploration spaces and then combat encounters that felt like a Hall of Horrors or something, but something that really felt like a space that you could explore that seemed like a legitimate urban environment. And that pushed us to make our level design even more open than it was in the first game, which for us at the time was pretty open. In this game, we've gone so far in making the level design open that there are actually entire story moments, entire combat encounters, like full scripted sequences that you may completely miss. And there are things that we feel like, even though a portion of our player base may never see these things, the fact that when you do encounter them, you feel like you discovered them, it lends them this charm and this magic that I think is unique to games, that, you know, this happened to me because of what I did and what the place I explored too. Yani dünyada bir şeyleri keşfetmemizden falan bahsetti. Crafting is very much about a payoff to exploration, meaning that when you enter new spaces, you want to look around for supplies, you want to open drawers. Yeni yerlere girdiğinde yani etrafı aramak isteyeceksiniz diyor. Birinci oyunda da aramak istiyorduk, yani bu pek farklı bir şey değil. Cabinets, and look for different things that will allow you to craft either items that can help you heal, items that can help you attack multiple Yani enemies. saldırıda ve hatta iyileşmede yardımcı olabilecek başka şeyler arayacaksın diyor. Ones such as the Molotov. Çoğu düşmana aynı anda hasar verebilen bir şey, yani şeyler de eklemişler, molotovlar ya da. The landmine that Ellie can craft. Landmine da şey mi lan? Şu Ellie'nin bir gameplay'de Blood'ları öldürdüğü galiba. Onun da ismini öğrenmiş olduk, odur herhalde. Items that can help augment your weapons, like a silencer for her pistol. Yani silahlara da geliştirmeler yapabileceğiz zaten, onları da görmüştük daha öncesinde. Yani yardımcı olabilecek şeyler diyor bu silahlar için. Yani susturucu falan ekleyebiliyor Ellie pistoluna. Or craft new kinds of ammo. Ya da daha farklı çeşitlerde mermi üretebiliyor diyor. Gameplay choices and overlaps that you can do in any moment. Burası da mesela yeni. We try to be a game that Ne? Arc Throw wants mu? you to make a lot of different decisions. Bekle, orada ne diyor lan? L2 artı R2 düşmanların dikkatini dağıtmak için bir şey. Artık öyle mi fırlatıyoruz lan? Wants you to make a lot of different decisions in combat as possible. Clicker'lar sanki büyümüş. We've expanded the recipe roster and Yani clicker'ların da biraz tasarımını değiştirmişler gibi. Valla büyümüşe benziyorlar. Making sure that you always have these interesting decisions to make. We put a much stronger emphasis on the importance of the choices you make in the long term for your character.
be useful. Through the weapon upgrade system, through the player upgrade system, there aren't enough resources in a single playthrough to fully upgrade your character. The choices that you make, you're going to have to live with, and we wanted to make sure that all of the choices that you made had a really noticeable and tangible effect on the way that you play. Yani geliştirdiğin her şeyin senin oynanışına etki etmesini istiyoruz diyor. Yani şu şeyler karakter geliştirmelerinden bahsediyor. Bu arada orada tam anlayamadım. İlk oynanışta karakterimizi tamamen geliştirebilecek miyiz ne? Burası da yeni. Continuing this through line of her journey through this world, and the moment-to-moment gameplay is influenced by that in a way that we haven't before. The realization that your choices have these long-term consequences is very much like the nature of the narrative of the game, and I'm happy that the mechanics are supporting that. Yani bu videoda bu şekildeydi yani yeni gameplay az vardı, daha çok oyunu yapanların bunun üzerine konuştuğu bir videoydu bu da. Bir dakika bile olsa yeni gameplay'de sonuçta o. Yani Last of Us Part 2 için paylaşılan bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videosuna gelen arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.